Merhabalar, bu videoda size sezgisel çizimden bahsetmek istiyorum. Duygularımızı ifade etmek için kullandığımız bir teknik olan sezgisel çizim nedir, nasıl yapılır gibi konularda edindiğim bilgileri sizlerle paylaşayım. Bir yandan da beraberce bir çizim yapalım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Çizime başlamadan önce arka planın renkli olmasını istediğime karar verdim ve sulu boyamdan istediğim bir rengi seçip kağıdımın üzerine döktüm. Daha sonra da elimle istediğim bölgelere yayarak şekillendirdim. Kağıdın üzerindeki fazla birikmiş suyu peçete yardımıyla oradan aldım. Daha sonra da açıkta kalan yerleri farklı renklerle aklıma estiği şekilde kağıdın üzerindeki boşlukları doldurmaya başladım. Benim için yeterli olduğunu hissettiğimde de bıraktım. Bundan sonra arka planını doldurmuş olduğum sayfamda istediğim kalemlerle çizime başlayacağım. Tamamen o anlık hissettiğim, düşünmeden hareket ettiğim bir çizim süreci olacak. Bir yandan çizimimi yaparken bir yandan da sizlerle sezgisel çizimle ilgili edindiğim bilgileri paylaşayım. Kullandığınız malzemelerin hiçbir önemi yok. Boya kalemlerinin ne tarz olduğu, ne tür olduğunun hiçbir önemi yok. Elinizde bulan herhangi bir şeyle başlayabilirsiniz. Bir malzeme sınırlaması yok. Burada tek önemli şey ifade etmek istediğiniz duyguyu ve düşünceyi kağıda aktarmak. Bunun dışında başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bu uygulamaya başlamadan önce kendinizi rahatlatmanız, zihninizi boşaltmaya çalışmanız önemli. Benim size tavsiyem derin nefes alıp sakinleşerek, eğer size yardımı dokunacaksa sakinleştirici bir müzik açarak bir yandan da çiziminizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bu çizim sırasında iç dünyanıza yönelmeniz önemli. Yapmak istediğimiz şey aslında hislerimizi serbest bırakmak. Kendinizi serbest bıraktığınızda, yani gün boyu olmaya çalıştığınız gibi kontrollü olmayı bıraktığınızda akışa izin vermiş oluyorsunuz. Yani bir nevi deney yapıyorsunuz ve yeni bir şeyler keşfetme peşindesiniz. Farklı malzemeler, farklı boya türleri, renkler ve desenler deneyebilirsiniz. Zaman içerisinde kendinize her gün belli bir süre ayırarak bu işlemleri yaptığınızda kendi stilinizi bulduğunuzu ve farklı teknikleri keşfettiğinizi, daha da özgürleştiğinizi deneyimleyeceksiniz. Çiziminizi bitirdikten sonra bir süre ona bakarak sizin için ne ifade ettiğini yorumlayabilirsiniz. İsterseniz başkalarıyla paylaşabilir veya kendinize bir günlük olarak da bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Sezgisel çizim ne işe yarar? Yani bunu niye yapıyoruz? Bunu yapmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi içsel dünyamızı keşfetme çabası aslında. Yani hayallerimiz, duygularımız, hayattan beklentilerimiz, her şey zihnimizin içerisinde kaotik bir süreç içerisinden geçerken tanımlayamadığımız bir hal alıyor. Bu yöntemle kendimizi serbest bırakarak içsel sorunlarımızı keşfetmek ve kendimizle daha derin bir bağlantı kurma imkanı elde ediyoruz. Sezgisel çizim stres azaltmada da çok önemli bir teknik aslında. Kendinizi bu tarz yaratıcı bir sürece kaptırırken zihniniz otomatikman sakinleşir ve stres düzeyiniz azalır. Zihinsel olarak meşgul olmak ve yaratıcı bir şeylerle uğraşmak
kendiliğinden rahatlama ve gevşeme hissi yaratacaktır. Dönem dönem hayatımızda zorlu duygusal deneyimleri yaşadığımız, karmaşık duygusal durumlardan geçtiğimiz dönemler olabilir. Ve bu dönemlerde tam olarak da duygularımızı sözcüklerle ifade etmekte başarılı olamayabiliriz. İşte çizim yoluyla kendimizle daha derin bir bağ kurarak kendimizi ifade etme şansına sahip olabiliriz ve üzerimizdeki duygusal yükü hafifleterek duygusal olarak daha iyi bir hali teşvik etmeye yardımcı olan bir yöntem aslında bu. Bir yandan da kendimizi olduğumuz gibi kabul ederek daha özgür, kısıtlamalardan uzak, kimin için ne ifade ettiğinin önemi olmayan bir takım çizimleri yaptığımızda bunun kendi iç sesimiz olduğunu ve o anda tüm yargılamalardan, sınırlamalardan, kısıtlamalardan uzak olarak tamamen kendimiz olabilmeyi başardığımız bir süreç olarak da görebilirsiniz bu durumu. Çizim sırasında yaptığınız hataların ve eksikliklerin hiçbir önemi yok. Aslında burada hata da yok. Hatanın ve eksikliğin olmadığı bir uğraş, bir kendinle bütün olma hali de diyebilirsiniz buna. Evet, benim çizimim burada tamamlandı. Ben yaptığım şeyden memnunum açıkçası. Umarım sizler de benimle birlikte bu deneysel çalışmaya katılmış ve kendi güzel çizimlerinizi yaratmışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.